Aleykümselam Servet, hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Muhammed aramıza katılmışsın. Üyeliklerden. Sen de tekrardan hoş geldin. Sağ olasın. Yazını değişik gördüm. Evet arkadaşlar, bugün TC Loncası'nın R4'ü ile full şampiyon kale ile bir aradayız. Şimdi onun kalesini bakacağız, inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Şimdi ismi Muhammed. Muhammed kaleyi yeni almış. Kalenin incelemesini yapacağız. Analizine bakacağız. İlla ki kaleyi kullananlar zaten bir düzenleme yapmıştır. Biz de detaylı olarak bakacağız. Siz de ayrıyeten değerlendirin. Zaten burada yorumlarda bulunabilirsiniz. Evet. Aleykümselam. Hamza, hoş geldin. Evet. Bakıyorum gelenlere. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, güzel bir kaptan kale var. Muhammed leveli düşük kalmış. Şimdi sen para harcıyorsun. Yine görünüşünü bir düzenli tut. Hani duraksamış olsan derdim ki ha tamam, yavaş gidiyorsun ama levelini arttır. Bunu söyleyebilirim. 2 levelde bırakma yani bunu, bir an önce hafiften yüksel. Çünkü diyorsun ki savaş yapacağım diyorsun. Onun için arttırman lazım burayı. Bunun seviyesini arttırman lazım. Kale dizaynın sade aslında. Yani güzel görünüşü, gözü yormayan bir e, kale düzenlemesi yapmışsın. Evet, dekorasyonlarını göremiyorum. Nerede dekorasyonlar? Tanrı'nın dekorasyonları saklıyorsun. Peki bunlarda yükseltme yaptın mı? Buradan bakalım. Evet, şurada indiği yükseltmiş. Burada yükseltmiş. Bu ikincisinde zaten bir şey katmıyor onlara. Evet, fil eğlencesini almış. Palyaço var. Balkabağı kulübesini 5 level yapmış. 3 level yapmış. Niye ayrı ayrı yaptın onları? Atlamış sırrı. Şunu 10, ayrıyeten 8 yapmış. Evet, şunu arttırıyor. Şu aşağıdaki dekorasyon puanını arttırıyor. Yıldız 7 yapmış. Karnavalı 7 yapmış. 3 level. 5 level. Aa, bir saniye bekleyin. Tamam. Tamam. Tamam, bir dakika. Peki sesim geldi mi? Sesim geldi, ekran gitti değil mi? Tamam.
Tamam, tamam, tamam. Çözdüm. Şimdi arkadaşlar dekorasyonlara baktım. Nasıl? Ekran tam sığmamış mı? Tamam, bir saniye bakıyorum. Şu an nasıl? Sanırım şu an iyi. Şimdi arkadaşlar dekorasyonları içeride tutmuş. Tabii yaptıktan sonra aynı şekilde içeri alabiliyor. O da herhalde o şekilde yapmış. Evet. Nasıl ses yok ya? Ben ben duyuyorum sesimi. Tamam, varmış ses. Hasan Hilal, hoş geldin. Tamam. Şimdi Muhammed kaleyi almış ve para harcıyor. Zaten sandığı falan görüyorsunuz. Evet. Ben de chat'i bir düzelteyim. Kaleye. Evet. Şimdi arkadaşlar ekipmanına bakacağız. Savaş formunu falan bakacağız kalenin. Şimdi bu şekilde önce bir öfkeyi açalım. Tünellerde ne yapmış? Hepsine vermiş herhalde. Tamam, hiç olmazsa incelerken sıkıntı yaratmayacak. Tek tek değiştirmeye gerek yok. Şimdi şöyle piyadeden başlayalım. Evet, piyade ekipmanı güzel. Saldırı değerine bakalım. 1369, 1370 diyelim ki üstünde hisar da var. Evet, arkadaşlar aslında kalenin saldırı değeri daha fazla yükselebilir ama işte şampiyon ekipmanı olması, mix ekipmanları kullanması, unutmayın ki saldırı değerini düşürüyor. Şu şekilde, çünkü taşlarına ayarlamada sorun yaşıyor. Ee, öyle diyebilirim. Çünkü adam ekipmanı takıyor mesela, tek tip taş takamıyor hepsine. Mix yapmak zorunda kalıyor. O da taştan dolayı eksiltiyor. Burada iadede herhalde tek tipi ayarlamaya çalışmış. Başta şunu mixte gördüm mesela. Bunu mixte kullanma. Şimdi Muhammed, sen mesela bana soruyorsun. Ben de sana zaten şey söyledim. Dedim ki hani en iyi ekipmanın üzerine odaklan. Çünkü kale sana çok fazla para harcatır zaten. Çok fazla para harcatır. Onun için e, ne kadar az harcarsan o kadar iyi. Bunun yerine eldiveni koy. Onun CP'sini, ordu CP'sini kullan. O şekilde e, ayarlamasını yap. Ha, piyadede bunu kullanabilirsin. Onda sorun yok. Ama mix'e gelince hani bunu yükseltmeye bence çalışma. Şampiyon için başka bir şeye yönel. Burada sadece eldiven dursun. Şampiyonda başka yıldızlamalar yap.
Evet. Kaleyi ilk açtığımızda da bu vardı. Ondan dedim. Mix ekipmanda bu vardı. Şimdi tek tip şöyle baktığınızda tek tipi ayarlamış. Mesela bak burada şampiyon girmiş araya. E, tek tip taş takamamış. Şöyle baktığımızda evet genel anlamda tek tip ayarlamaya çalışmış. Şurada bir tane baron taşı var. Sanırım bir tane. Bunu aynı şekilde değiştirebilirsin. Dediğim gibi tek tip kullanıp bunu da tek tip taş taksan artar. Şunu bakmak lazım. Ne için kafalı piyadede kullanıyorsun ve şampiyon CP niye var diye bakmamız lazım. Evet. Şöyle tek tek girelim. Bak taşların çoğunda taarruz taşı görüyorum. Tamam bu güzel. Ama taşların şöyle de düşük kalıyor. Arena taşı daha çok saldırı değeri veriyor. Bak 15 veriyor. Bu 10 veriyor. Diğerlerinde de aynı mantık var. Normalde doğru. Zaten doğru. Ama mesela şunda yok. Şunda yok. Şöyle baktığında bunda yok. Bunda yok. Yani düşündüğün zaman heresine beşer saldırı değeri arttırabiliyorsun. Şu hariç. Yani çoğuna artı 5 eklemiş ol. 35 falan saldırı değerini sadece arena taşı ki o da zaman alır. O şekilde. Şimdi bir yerde kafalıkta şampiyonu kullanmış CP taşı. Normalde tek tipte saldırı değeri arttırmaz ama mixte kullanmış olabilir. Burada yine dediğim gibi arena taşı kullanabilir. Nasıl yapmışsa arena taşı o kadar fazla yok ama Taarruz taşı dolu kalede. Piyade o normal. Şu acaba senin hız ekipmanında mı? Çünkü mühür gördüm. Şu mesela burada da aynı şekilde arena taşı lazım. Bunlar zaten normal. Ki ekipmanları fulllemesi de güzel. Artık başka seçeneklere bakmaya başlıyor çünkü. Şurada evet bir tane mesela güzel taşı var. İkisi de 15-15 veriyor. Tabii ki bu mixte kullanılacak arkadaşlar. Onun için şampiyon ayaklığa koymuş. Bu arada Tigrisleri de iyi. Piyade saldırı %10 olarak arttırıyor. Evet. Takabileceğini takmış. Tek tip piyade olduğu için piyadeyi takmış. Şampiyonu takmış. Buna da mix'i takmış. Baron taşını. Bunu e, zaten söyledik. İşte mix'e bunu ayarlamazsa bu aslında daha dedik ya 5 saldırı değeri arttırır diye daha fazla arttırır. Çünkü mesela şuna oynama yapmaz. Şu aradan çıkarsa buna saldırı arenayı taktığını düşünün. Direkt 15 saldırı değeri arttırır. Evet, önemli noktalardan bir tanesi şurası. Normalde çoğu kişi de şurası aynen bu şekilde. Şampiyonluğu mesela yok ya da bir tane var gibi gibi. Şurası aslında önemli noktalardan. Şimdi sana mesela önereceğim şey büyük ihtimal 4-4-2 yani nasıl kalede ayarlı tam olarak şey yapamıyorum ama e,
işte 8-8-4, 9-9-2 gibi ekipmanlar için bu mesela kullanılacaktır. Şey yapabilirsin. Örnek mesela yıldızlama yapacaksın. Yıldızlamayı normal ekipmanlara, normal yıldız taşı mesela takmayıp şampiyona takarsın. Yani yıldız taşı şampiyon ekipman için, ama atıyorum mesela hani canavar seçim sandığı geliyor ya yıldız taşı olarak. Onda da örnek kupanın üstüne gidersin. O şekilde de bu kupaları ayarlarsın. Ha, bunları da yapar yani yıldızlamasını, e, kupaya mesela kafayı taktın. Kupaları bir bakarsın ki yapmış yani yükseltmiş. O şekilde götürebilirsin. Çok fazla para harcamanı istemem. Bak gerçekten istemem çünkü e, hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam. Arkadaşlar hepinize söylüyorum. E, Şimdi kalenin mesela kaleye alıyorsunuz, sonra satılma durumu oluyor. Yarın öteki gün bir bakıyorsunuz aldığınız fiyattan satmak zorunda kalıyorsunuz. Ben üstüne yatırım yaptım. Ya da az biraz üstüne satıyorsun ama yine de sana cazip gelmiyor. Onun için aslında şöyle olması lazım. Aldın, kullandın, işte yetmiyor mu? Üstüne dışarıdan ekleme yapıp kalenin içinden işte harcayayım da yükselsin gibisinden değil de ekleyip daha iyisini almak daha makul geliyor. Mücahit hoş geldin. Aleykümselam. Şimdi burada mesela tek tipe ayarlanmış kupalar. Böyle bunu mesela menzil saldırı taşı olarak takmış. Bunu ikisini mixlemiş. Şu mesela vay Mücahit imparator olarak aramıza girdin ha. Evet, kanal üyeliklerinde Mücahit aramıza imparator olarak dahil oldu. Eyvallah sağ olasın. Şimdi e, burada kupada mesela Muhammed 8 level, eğer başka yoksa bakayım bir kupada. Evet, kupalarında yok herhalde. Büyük ihtimalle biz onu dediğim gibi 9-9-2'de ya da 4-4-2'de, 8-8-4'te illaki kupa kullanacağız. Şampiyon büyük olasılıkla kullanmadığın zaman mecbur buraya şampiyon taşı takmak gerekecek. Yani bunu çıkarabiliriz. Şöyle baktığımızda şu mesela tek tip. Gözüm daha yeni bunlara geldi değdi. Bunda da mesela takmış. Bunu da 5 saldırı değeri arttırabilir. Ejder taşıyla. Şurada aynı şekilde yani taşlar tek tipe ayarla. Burada 5 saldırı eklenir. Ya baktığın zaman güzel. Ama böyle her resine tek tek değinilecek bir şey var. Yani işte 5 oradan 10 oradan o şekilde takıldın mı aslında güzel saldırı değeri vardı kalemin. Sadece işi işte mix muhabbeti bozuyor. Bir de işte illaki önceden de söylemişimdir. Artık arena savaşlarının değeri nedense azaldı. Millet gelmiyor. Aslında taş biriktirmeleri lazım. Bak millet mesela para harcamıyor saldırı değeri arttırmak için. Ama ücretsiz olarak zaten oradan taş veriyor. Gel bari taşını al. Adam usta topçuyu atıyorum mesela altın yapmış. Tamam. Adamın arena savaşı bitmiş. Ya gel de puan yap. Şimdi burayı söyledik. Piyadeyi ayarlamış olduk. Yani piyadede değişecek bir şey yok. Sadece taşlarını falan düzenlemesi lazım. Hani ileriye dönük. Bu aniden parayla satın alayım diye bir şey de değil.
Sadece savaşa katılmak zorunda. Evet, 1370 iadesi. Hani şöyle ekipmana bakın arkadaşlar. Hani illaki çoğunuz dışarıdan kaptan kale görüyorsunuzdur. Saldırı değerlerini merak edenler illaki çok. Bu şekilde bakın görün. Şu sol taraf zaten güzel. Sağ tarafta oynama yapacak büyük olasılıkla işte arttırılmasıyla ilgili. Ama dediğim gibi şu şampiyona mesela yıldız çakmanı istemem. Bence onu beklet. Hani diğerlerini yükseltsen dahi şu beklesin. Çünkü bu sana vakit öldürür. Vaktini öldürür. İleriye dönük mesela basyon 12 yapmışsın. Bir yıldız diyeceksin. Çok istemeye başlıyor. Ayakkabıda bu düşük olabilir. Ama diğer parçalarda bu daha fazla yükseliyor. 500, 800 gibi falan o artmaya başlıyor. Evet, yıldız taşı da varmış. Ee, Yıldız taşı da artık yaparız. Bakalım mixte şampiyona bir geçelim. Orada yapalım. Bak örnek değmişken şöyle gireyim ekleme yapayım. Bak e, aslında tek olarak şampiyon ekipmanı var. Şunlara şunlara bence girmemen lazım. Hani şu anlık girilmiş gibi görünmüyor ama fazladan şampiyon ekipmanı sakın eklemeye çalışma. Çünkü zarar edersin. Yarın öteki gün satma durumun olur, bir şey olur. Bunlar sana zarar ettirir. Tamam, bunların da illaki yükseltilmesi lazım. Ama böyle dışarıdan bakıldığında kalenin böyle sağlam görünsün. E, Millet senden biraz çekinsin. O sana yeter. Her noktada zaten savaşamazsın. Çünkü mesela savaş yapacaksın. O krallıkta savaşın olduğunu gören Titanlar zaten krallığa çöktüğünde bakıyor adam savaş var geliyor bir parşömene sana zaten savaş fırsatı vermiyor. Büyük olasılıkla çoğunluğunu işte KVK savaşında tek tük gelirse ya da son vuruşlarda yaparsan gibi gibi. Onun harici böyle krallıkta bir savaş çıksın adamlar zaten botla görüyor. Evet. Bakayım bir. Muhammed sağ olasın. Evet. Mücahit. Eyvallah Mücahit. Hem kanal üyeliği hem yine bize para yollamış. Abim değerli vaktini ayırıp müsait bir günde kalemi inceler misin? Teşekkürler demiş. Mücahit, kalen nasıl bir kale? Biraz bilgi verirsen ona göre bakalım. Şimdi dediğim gibi başka şampiyonlara girerse ki örnek mesela arkadaşlar herkes şunun derdinde. Bak şunun derdinde olan çok var. Örnek mesela işte şunu başka bir forumda kullanıyor. Bunu başka bir forumda kullanıyor falan filan. Tabii ki bunlar aslında o şekilde kullanılır. 1700, 1600, 1700 saldırı değerleri varmış Mücahit'in. Evet, imparatorlukla giriş yapmandan belli. Bakalım. Şimdi dediğim gibi bunlara yıldızlama yaparsa vakit kaybı yaşar. Saldırı değerlerini peki tek tiplerde nerelerde arttıracak? Direkt hiç bunlara girmeden direkt şu şekilde yapabilir yani. Mesela şunu yapmış. Bak güzel. Şu yapılmış. Şu aynı şekilde üstüne yürümüş. Tamam. Ama bunlara girdi mi iş değişiyor. Şimdi e, okçuya gidelim. Mücahit oyundan Teknodrom Kalesi'ne yaz.
O şekilde seninle paslaşalım. Evet, mesela geldik. Şurada yıldızlama yok. Şurada şampiyona girmiş. Şampiyona girmiş. Belki de burada ekipmanla da saldırı değeri arttırılabilir. Şurada da saldırı değeri arttırılabilir diye düşünüyorum. Bak şurası, şu üçlü güzel tamam oturmuş. Şunun seviye artması tabii ki biraz zor. Ama söylemesine iyi. Şunu mesela tek tip demek ki ayarlı. Bakalım kaç vermiş? 75 vermiş. Şu kaç veriyor? Vermiyor. Çünkü piyadeye ayarlı. Şu kaç veriyor? Bir kupa eksik diye şampi taktım demiş. Şimdi şampiyonu aslında şeyi yok. Zararı yok. Ama şampiyonda mesela ordu saldırı değeri kattığı için şeyden düşebiliyor. Normal saldırı değerin sanki düşükmüş gibi gösteriyor. Millet mesela alım satımda yapılırken hiç gidip de onu onun üstüne katmıyor. Demiyorlar ya işte ordu saldırı e, değeri de var. Onu da ekleme yapalım tek tipin üstüne. Bir bakıyorsun ki onu yapmıyor. Şöyle baktığımda ikisine de taşlardan dolayı evet o şekilde kalmış. Şunları gördüm. Bunları mesela acaba ekipmanlarda kullanmış mı? Okçu süvari yapmışlar çünkü onu. Şimdi bir tane mi var? Daha yeni üçlüden gördüğümüzden hariç. Ha burada da var. Ha, orada da var ama aynen. İade yaptığın için onlar kalmış. Şimdi şuna bir gireyim. Evet menzil saldırı taşı. Bunda da işte arena taşı takılırsa şöyle bir bakayım. Ya adam nasıl çalışmış ya? Adamlar bildiğiniz para dökmüşler aslında. Taş anlamına da para çok dökmüşler. Çünkü bak bakıyorsun arena taşı yok ama öteki taştan yapmışlar bak. Bir de fulllemişler. Millet mesela bunu mor takıyor. Hepsine taksa bile mor takıyor adamlar. Bunda nasıl fulllenmiş? Bak arena taşı takılsa 15 yapacak. Bu da aynı şekilde arttırma gidecek. Dur biz saldırı değerlerine bakmadık. Evet 1223. Bak düşük kalmış. 223. Değil mi? Yanlış görmedik. Bakıyorum neden eksik kalmış olabilir diye. Şurada mesela taş bir tık düşürmüş. Bakıyorum. Şurada mesela hem şampiyon gelmiş araya girmiş. Aa doğru ya. Bak onu bana hatırlatın. Bak unuttuk. Öfkeyi açtık. Aa yine öfkeyi açtık da yine öteki kadar olmadı. 1274 oldu. Şimdi şurada şampiyonda illaki oynama var. Düşürüyor. Bak şampiyon yine taşı takmış bu sefer. Hem şampiyonun kendisi yükseltilmesi biraz sıkıntılı. Hem şampiyon CP'si hem süvari taşı takılı. Ondan dolayı buna diyecek bir şey yok. Çünkü mecbur böyle yapmaya. En iyi ekipmanlardan aslında. Göğüslüğü arttırması çok zor. Tek tipe şöyle ayarlama yapmış. Dediğim gibi arena taşı takılacak bunlara. İleride değiştirilecek. Şuna bir bakayım. Tamam o takılı ama bak taş yok. Bak bunda hiç taş yok. Bunda mesela yine taş var. İki tane taş var. Neredeyse bak tamamlayacak. 14 fazla bir şey değil.
Hasan ne demiş ki? Hasan yok verme. O şekilde reklama gireriz. Verme bir şey. Sadece bir olay yaşadıysan olayı anlatabilirsin. Olayı anlatabilirsin. Onun haricinde işte bana özelden yazıp ya bu kişi tarafından şöyle mağdur edildim falan diye söyleyebilirsin. E, Dediğim gibi bu neredeyse bunu evet ve güvenilir. Aynı şekilde özelden sor, özelden yardımcı olayım. Şimdi illaki sohbet açıyoruz buradan. İllaki geçen yayında olanlar da vardı. Hasan sen de dinle. Geçen başıma gelen bir şeyi söyleyeyim ben şimdi burada. Ee, Yayında böyle tam odaklanmış şeye bakıyoruz. Transformers işine bakıyoruz. Bir kişi sohbetten tutturdu. Abi kime güvenilir? Kim bana yardımcı olur? Ben kale satın alacağım. Ya arkadaş bir dur diyorum. İşimiz var. Oyundan mesaj at diyorum mesela. Adam şey yapmış. Adamın oyunda kalesi yokmuş. Diyor ki ben işte seneler önce oyunu bıraktım. Şimdi oyuna tekrar dönmek istiyorum yapıyor. O şekilde de şey yapmıyor. Mesaj atamıyor. Dedim şimdi tamam sen görüyorsun güzel gibi görünüyor. Bir de soruyor mesela. Onca sene ben bıraktım şimdi tekrar döneceğim nasıl olur diye. Dedim ki sen dedim sıfırdan bir kale aç. Başla. Ve o girişleri bilmem etapları falan filan derken yarın öteki gün yarın öteki gün beğenirsin edersin. Dedim ki bana yazarsın. Ben de sana atıyorum mesela ya işte aracılardan kare gösteririm ya da ben şunu beğendim şöyle oldu falan dediğinde numarasını veririm gidersin görüşürsün. Lan arkadaş bütçe ne? Bütçeyi söylemiyor. Lan oğlum adamlarda ben kale görüyorum. Sana yönlendireceğim. Ama adamlar da kale satışında falan hepsi e, biri mesela şampiyon harici kale satmıyor. Biri bilmem ne satıyor. Hepsi kendi arasında ayrışmış. Neyse sonrasında iki tane falan herhalde kale attım. Ha, buna yakın dese mesela aracının numarasını açacağım. Diyeceğim ki hadi git adamla görüş yapacağım. Sen deme adam kurnazın önde gideyiniymiş bizi yokluyor. Bak işe bak ya. Lan ben senden para mı kazanacağım arkadaş? Sen ne ayaksın? Hem buradan bizden yardım istiyor hem gidiyor oradan şey yapıyor. Attığım kalelere bir baktım öyle bir yanıtlar veriyor ki. Diyor işte bu kale böyle olmaz bilmem şöyle olmaz sen detay istesen mesela kendine göre pahalı gelmiş. Ama söylemesi öyle bir söyleme ki ya arkadaş belki e, kale yeni krallıkta detay istersin ben de seni yönlendiririm o şekilde zaten başımdan atarım giderim gidersin zaten adamla halledersin işini sen kalkıp da bana niye söylüyorsun şimdi onu fiyatı fazla geliyor e, atılıyor oradan yo bu kalenin fiyatı böyle değil diyor Allah Allah lan sen madem bu kadar biliyorsun kalenin fiyatı şöyle kalenin fiyatı böyle sen niye bana danışıyorsun o zaman git kaleni bul neyse Kazan aynen. Destur alıp girdin de bizim de şeyi bozdun ya. Burada kale detayına bakıyoruz. Şimdi alım satıma başlayacağız buradan ha senin yüzünden. Şaka diyorum arkadaşlar. Şu anlık ben öyle işlerde yokum. Bak bilginiz olsun. Sadece bazı kişiler hani yapışıyor gerçekten yakama. Hani yardım et şöyle böyle çünkü lonca liderleri mesela normal şartlarda örnek mecbur kalıyorlar.
Ben de kendi oyuncularım için mesela kale falan illaki aldım. Çünkü mecburiyet gibi bir şey. Adam hemen başkan yardımcı ol, şunu alacağım. Başkan şunu tanıyor mu? Bilmem ne. Birilerini tanıyıp bilmek mecburiyetinde kalıyorsun. Biz de o şekilde illaki işlemler yaptık. Ama böyle alt sat falan filan işler benim işim değil. Kaçmaya da çalışıyorum öyle işlerden. Çünkü uğraşılacak gibi bir şey değil ya. Şimdi burada görünce biliyorum yazıyorsunuz ama herkes normal değil. İnanın Lords Mobile oyuncuları bence normal değil. Şimdi buraya geçelim. Şunlara illaki değinilmesi lazım. Saldırı değerlerini düşük tutuyor. Şu aynı şekilde. Ama bu ellemesine gerek yok. Şimdi başka şeylere yoğunlaşabilir. Mix'e herhalde yoğunlaştı şu an. O şekilde onlara yoğunlaşsın. Ama bu şekilde 1270'lerde bir saldırı değeri var. Şöyle bakıyorum bir şeyler takılı mı diye de. Tamam, süvariye geçelim. Şimdi 7 dakika var. Tamam. Öfkesi açık. Duvar ekipmanına bir bakayım. Evet. 12, 7. Şimdi bir de şöyle yapanlar da var. Mesela Hasan. Adam mesela zaten birilerini tanıyor. Tamam mı? Mesela Alsat'ta aracıları falan adam tanıyor. Ama adam kafasına şunu koymuş. Ne kadar çok işte alsatçıya ya da yardımcı olacak kişilere ulaşırsam onların kalelerine de bakarım. İçlerinden seçerim. Yani bu şekilde gelen de var. Arkadaş aracılardan git bak istediğine. Ama gelip de böyle nokta atışı adam beni bulduğu zaman gösteriyor bu sefer e, adam bizden daha iyi biliyor yani o işi. Böyle olunca şey diyebiliyorsun ya git işini hallet. Zaten adamlar sana 50 tane kale göstermiş. Niye sanki bilmiyor gibi gelip de benden yardım istiyor. Yani şöyle süvariye baktığımızda güzel. Şurada ordu taşı takılı. 1300 1309 süvari saldırı değeri. 1310 diyelim. Şuna mesela evet şampiyon takmış. Kafalık evet kafalığa hiç yapmamış. Şimdi kafalık belki de bunu geçebilir. Bakayım mı? 82 40. Buna şampiyon takmış. Buna şampiyon takmadan buna geçse örnek. Ama bu şekilde tut, bu şekilde tut ileride bakarsın. Çünkü bunun saldırı değerleri bunu geçebilir. Çünkü buna yıldızlama yapmanı istemem. Orada çünkü zaten şampiyon ekipmanım var. Buna geç. Buna şimdilik geçme. Ama dediğim gibi büyük olasılıkla bunda yıldızlama da yok. Hem yıldızlama yapılıp hem taşlar gelirse büyük olasılıkla onun saldırı değerini geçer. Dediğim gibi buna da yıldızlama şu anlık yapma. Mesela bununki şurada iki tane taştan bir aşağıda. Şurada aynı şekilde bir aşağıda. Bak şuna güzel takmış. Bak buna güzel takmışsın. Ama işte bu şekilde çalışılması lazım. O gördüğümüz şu taşların hepsini aynı bu şekilde arena taşına çevirmen lazım. Şimdi bunda aynı şekilde
Bak buna da güzel takmış. Şu yine illaki düşürüyor. Şu mesela şundan saldırı değeri olarak iyidir. 6 şu kaç? Bak 44. 44. İşte atıyorum mesela bu satış işidir bilmem nedir oralar yapılınca ordu saldırı değerini kalkıp da bunun üstüne koymuyorlar. Kaç 1310 mu dedik? 1310 olarak ekliyorlar. Halbuki adamın burada şeyi de var. Ordu saldırısı da onun üstüne ekleniyor yani. Normalde gerçeği bu. Ama 1310 saldırı değeri diye geçiliyor. Şimdi bunun saldırısını düşüren de zaten ikisi. Bir de bunun kendisinin ordu saldırı olması. Şuna 76. Şu 75. Şunda şampiyon görüyoruz. Evet bunda da şampiyon var. Burada evet buna ejder arena taşı lazım. Bu şekilde herhalde baktık. Dediğim gibi taşlarda dokunulması gereken yerler illaki var. Yani saldırı değerleri de zaten o şekilde artar. Şimdi mixlere falan geleceğiz. Hız ekipmanı nerede? Şurada. Bakalım hız ekipmanına. Evet kafalığı gördüm. Ondan dolayı duruyor. Böyle mührüne bakalım bunun 180. Şurada takamamış çünkü. Burada evet bunu değiştir zaten. Bunun bir anlamı yok. Şunu tak. Bu kaç veriyor? 20'ymiş. Buna da olması 200 olur. Arttırırsın da buraya onu tak. Tamam biz takalım. Yok. Sürü saldırında 200'e çıkarttık. Belki de arka planda vardır. Bu şekilde sen düzenlemesini yaparsın. 10-5-5 demiş. 9-9-2 demiş. Ya daha normal kullanılan şeyi yapmamışlar. Formları yapmamışlar. 9-9-2, 15-5 falan diye bir şeyler bırakmışlar buraya. Evet, 9-9-2. 15-5. İadesini arttırmış. Ya şimdi burada alan yok. Şurada yapacağı alan yok. Şu speed illaki senin işine yarıyor mühür olarak. Şunları hani mecbur değiştirmemiz lazım. Şunu. İsim olarak olmadı değiştirmemiz lazım. Ki çünkü sen bazı şeyleri kafadan yapman lazım. Bak öğrendikten sonra hani böyle hızlıca bir şeyleri kafadan yapman lazım. Çünkü hızlı değiştirme yeri az. Olanakların az. Şu mixte mesela ne yapmış? Bakalım. Evet. Bak şurası müthiş. Şurası müthiş. Şurası. Burası da aslında şuraya baktığın zaman iyi. Çünkü
Buralar gibi yıldızlansaydı şurası, bunlar da şu an büyük olasılıkla 12 idi. Evet, burada çoğuna ordu taşı takılmış. Şurada zaten baron taşı var. Şampiyon taşları zaten takılı. İşte dediğim, tek yoğunlaşma yapman gereken ekipmanın bu. Şunu eldivende tut. Bu teki şampiyona yüklenme. Çünkü burada zaten yıldızlanması gereken yerler var. Sen şimdi gider de orada küçüklere kolay yıldızlanıyor, onlara yıldızlama yapayım diye düşünürsen bu sefer bunlardan çalmış olursun. Hani bunların üstüne yoğunlaş. 181 istiyor. Evet, şunların ikisine yıldız yapabiliriz. Ne diyorsun? Kullanayım mı Muhammed? Yıldız. Yıldızlama yapabiliriz. Şuralar 12. Tabi bunlar bunlara göre dediğim gibi daha kolay yapılıyor yıldızlamada. 12 12. Evet, şunun ikisini yapalım. Çünkü büyük olasılıkla bunlar mesela daha fazla isteyecek. Belki bak 451 istiyor. Bir tane yapacaksın. Mantık şuna kayıyor. Bunun iki tane yıldızlama yaptığında bundan zaten saldırı anlamını daha fazla alacaksın. Şu iki yıldızlama falan yaptığında. Yani bu ekipmanda en düşük neresi ise yıldızlama şansın oradan gitmen lazım. Şimdi örnek en düşüğü bu. Bak normalde en düşüğü bu. 287 istiyor. Diğerleri zor. Şu mesela zor. Şu an en çok isteyecek budur. 574 kafalık şu. Dediğim gibi bak bir tane şeyden seni kurtardı. Şuradan şampiyon mantığını at. Eldiven şimdilik sana yeter. Yani şunun yıldızlamasını yapalım. 586, 181. Bir de her iki tipte mesela artışını yapıyor. Bir de ordu saldırı değeri zaten artıyor. CP değeri artıyor. Bu şekilde yapsan daha iyi. Evet, taktık. Sen böyle şansa oynamıyorsun değil mi Muhammed burada? Hani böyle yarı yarıya getireyim ya da başta küçük yapayım falan filan. Evet, şuna bakalım. Bak şu 7'ye bakalım mı bir? Baktık mı yoksa? 361 demiş. Şuna yapalım. 181. Evet, işte mantık orada şuna kayıyor. Ya normal bassaydım yıldızı, normal şekilde bassaydım daha mantıklıydı diyebiliyorsun belli bir düzeyden sonra. Hangi etkinlikte güzel puan veriyordu bekleseydiniz diyor. Şey mi diyorsun sen, lonca düellosunu mu diyorsun? Ya bırak lonca düellosunda da yıldız yapmasın. Ayda yılda bir kez kaleyi yayına koymuşuz. Dur onu atlamayalım. Bu fazla istiyordu. Bu az istiyordu. Evet, %78. Neyse ya şansa atmayalım. Şunun birini daha 6 yapalım. Evet, bu şekilde olsun.
Hero'lar içinde paket almıştım. Onları kullanırsın demiş. Hero'lar için, kahramanlar için ne paketi aldın? Senin kahramanların full değil mi zaten? Türk lokumu. Evet, dediğim gibi arttırılması gereken ekipmanı bu. Bunun üstüne yoğunlaşması lazım. Ki yarın öteki gün bir yere konulsa bile gören adam bunu görecek. Biri isterken bunu isteyecek. Zaten lider görünümü var. Ki güzel lider görünümde. Kahraman paketleri var. 3 tane boşta. Açılması mı lazım? Yeni kahraman almak için mi diyorsun? Şimdi şuna bir ayar yapalım. Ne demiş? 15-5 demiş. Ya herkes bir şey sallamış. Bak ben bunu bu şekilde şey yapmayacağım. Mesela yapacağımızı bunun gibi yapacağız. Ya da ekipman olarak belki de yapılmış. Ama sen kullanacağın zaman 9-9-2 olarak falan da kullanacaksın. Mesela 8-8-4. Bak normal mod var ya. 8-8-4. 8-4-8. 4-8-8. Bu şekilde kullandığında nasıl yazayım sana Muhammed, onu bana bir söyle. 4-4-2 gibi mi yazayım? 8-8-4 olarak mı yazayım? Tamam, 8-8-4-8. Tamam. 8-8. Ha, dur o zaman en son. Şimdi Muhammed, burada arkadaşlar hepinize söylüyorum. Fazla bir seçenek şansı yok. Böyle kaydetmede fazla bir şans yok. Çünkü sığmıyor. Birazdan onaylayayım. Bak şuraya sığmıyor. Onun için bazı şeyleri otomatikmen yapmak lazım. Örnek mesela bak. Bu 8-8-4'te kullanılır. Tamam mı? Diyelim yazdık. Bunu yazdıktan sonra Muhammed bunu 9-9-2 olarak da kullanacak. Ya da atıyorum mesela piyadesini fazla alıp diğerlerini daha düşükte alacak. Aynı şunun gibi. Yani ama bunu sadece bir şeyde, bir forumda. Bu şekilde ayrı ayrı mesela ötekileri de götürmüş. Şimdi şunu bak yapalım. Büyük olasılıkla ekipmanlar doğru olabilir. Ekipmanda belki fazla bir oynatma yapmayız. Çünkü zaten baktığın zaman çoğu ayarlı. Bak buna iki tik takmış. Şampiyonu takmış. Bu tamam. Buna şimdi piyade takmış mesela ama duvarı var peşinde. Yine tek tip piyadeye ayarlı. Buna kafalığı koyarak ordu CP'si olarak da eklenebilir bu. Bu şekilde de yapılabilir. Şimdi bu biraz da şeye giriyor. Hani dedim ya, tek bir şampiyon ekipmanım var. Onu her şeyde kullanma özelliği, onu ekleyerek biraz daha ona yaklaştırabilinebilir yani şu. Burada ne alır? Orada max CP'sini alır mesela. Tam bu da kullanılır ama piyadede mesela yapıyor. Bunu nasıl yapar? 15-5 yapmıştın ya Muhammed. Mesela diyelim ki dedin ki piyade daha iyi vursun. 15-5 gibi düşünüyor. Bak ben bunu yaptım. Sen dedin ki mesela ben piyadeyi daha çok alacağım ve piyade olarak vuracağım. O zaman mesela diyelim ki bunu çıkarıp şey, o şampiyonu çıkarıp bunu tak mesela. Hangi sayılar ne anlama geliyor? Ha bunlar şey, işte savaş formları. Ya mesela mix dersin. Sing hoş geldin. Ee,
şeyi daha iyi görünsün diye şunu ekleme yapıyorum ben buraya. Ama dediğim gibi ordu CP versin diye ekliyorum. Sen burada dedin ki işte piyade daha iyi vursun. Şurası. Ötekinde gördüğün gibi 15-5'te. Bu sefer bunu elinle değiştir. Elinle hızlıca hemen mesela bastın. Piyadeyi arttırdın. Ordu CP'sini arttıracaksın savaşta. Hemen hızlıca bazı ayarlamaları kendin yapman lazım. Şu normal. Bu durabilir. Şuna bakalım. Burada kullanacak zaten başka doğru düzgün bir şey yok. Mecbur bunu kullanacağız. Ayakkabı aynı şekilde. Ayakkabının ortadaki bu da süvari veriyor. Yani biz piyade okçu ayarlıyoruz. Tam tersine düşüyor ama yapacak bir şey yok. O illaki diğerinde kullanılacak. Kalede zaten en iyi ekipman 8-4-8 ekipmanı. Ahmetli hoş geldin. Serhat hoş geldin. Merhaba. Şimdi eldiven tamam. Şimdi bak bunların taşlarına bakarken 8-8-4'e aslında uymayanlar var. Ama dediğim gibi diğer ekipmanın senin en iyi ekipmanın olacağı için bunların taşlarına değmek istemiyorum. Ee, Çünkü şu mesela normalde piyade yapılabilir. Şunu mesela çıkarıp okçu yapılabilirdi. Mesela şöyle şurada normalde şampiyon ekipmanın olmasaydı senin büyük olasılıkla ben onları değiştirirdim. Şunu değiştirirdim, bunu değiştirirdim. Şunu değiştirirdim. Ama sende suvarın daha iyi olduğu için dokunmayacağım. Bu şekilde kalacak. Şurada ne yapabiliriz diye bakıyorum. 8-8-4 şunu değiştirebiliriz. Çünkü bu aynı şekilde bak ilkinde şunu eklemişsin ve mixte kullanmışsın. Bu güzel. Şunu şampiyon taşı takabilirsin. Bir takılması lazım. Bunu tek tipte kullanıyor muydun? Aklıma o geldi. Neyse onu sen sonra bak. Şunu tek tipte kullanıyor muydun? Tam şimdi hatırlayamadım. Ee, Kullanmıyorsan bunu şampiyon CP taşı tak buna. Evet. Şu mesela tam yerinde şampiyon taşı. Bak piyadeyle menzilli saldırı değeri veriyor. Burada buna direkt piyade tak. Niye böyle takmışsın ki sen? Buna direkt piyade tak çünkü zaten 20 saldırı değeri tak. Ha sen bunu tek tipte de kullandın herhalde. Öyle mi hatırlıyorum? Bunu mixte piyade takabilirsin. Piyade, menzil, şampiyon taşı. Galiba orada tek tipte kullanmıştın. Onun için burada mixte o şekilde kalmış. Bunun yerine kullanacağın var mı? Şunlara taş takmasaydın onlar illaki kullanılırdı. Bak piyadeyi baya fazla arttırıyor çünkü taşlar öyle. Evet ondan dolayı biraz öyle kalmış. Bak mesela bunda hiç yıldızlama yok. Normal. Piyade taşları yok. Çünkü kendisi piyade veriyor. Bak şu görüyor musun? İkisinde de daha daha fazla saldırı değeri veriyor. Ama şurada bu sefer düşüklük yaşıyor. Bunda düşüklük yaşıyor. Yani saldırı değeri anlamına artısı var ama işte ordu CP'si yönünden düşüğü var. Ama burada da mesela ordu CP taşı bile yok.
Buna bir tekrar bakayım. Menzil takılmış. Tek tipte kullanıyorsun sen şimdi onu. Neyse kalsın Muhammed. Şimdi elle sen tek tipi bozacaksın. Şimdi elle sen tek tip bozulacak. Onun için dokunmuyorum. Ama buraya mesela kupa olabilir. Ben mesela şey dedim ya sana. Muhammed. Kupalara mesela. Yarın öteki gün illaki bunlara denk gelecek. Canavar sandıkları oluyor ya. Yıldız taşı. Onlar da kupaya yüklenirsin. Kupaya yüklendiğinde bundan üçünü atıyorum mesela kupa yap. Bak şunu üçünü kupa yaptın mı? O zaman çok iyi 8-8-4 ekipmanın olur. Şimdi mesela ben sana şuna yıldızlama yap diyemem. Yapma çünkü. Vakit kaybedersin. Ama 3 tane kupayı burada güzel. Ya 10K da 10K evet. Ha, mantıken öyle düşünebilirsin. Mix olarak öyle gidersen şey yap. Ee, mesela şuna şampiyon takarsın ve taşları aynı bu şekilde dizersin 3 tane kupanın. Bu şekilde taktın mı daha senin hem 8-8-4 ekipmanın hem 8-4-8 ekipmanın sağlam olur. Şimdilik ben bu şekilde bırakıyorum. Çünkü sana söyledim. Sen ona göre değişikliğini yap. Bu şekilde bıraktık. Şimdi 15-5 demiş. Bunu değiştireceğiz. Şu mixte denilen ekipman. Zaten büyük olasılıkla 8-4-8 olan ekipmanım. Zaten en iyi ekipmanım bu. Önceliğim bu. Bunun arttırılması, sonra diğerlerinde kupalar gerçekten yerleştirilirse güzel kalesi var. Açsın işte kutuları anlamadı galiba demiş. Ya şimdi şeyi diyorsun. Tamam ben onu anlıyorum da fazla bir yıldızlama yapılmaz ki. Bunlar şimdi kupa. Bak. Mesela kupalara yoğunlaş dedim. Kupalara yoğunlaştığında şunların tek tip saldırı değerlerini düşüreceksin. Bunları mix'e ayarlayacaksın. Bak. 1520 istiyor. Yani belki iki tane buna yıldız çakarsın. İki tane ona çakarsın. Ayrıyeten bir de taşları bozmam gerekecek. Tamam ben şimdi açarım 10K vardır ama onu şeye bırakıyorum. Kale sahibine bırakayım. Bak şuradakine bakayım mesela. Bak 8 level kaç yıldız taşı istiyor. Bakalım hemen. Bak. Yani şöyle baktığınızda 3-4 yıldızlama sanki 10K'ya anca yapılır gibi. Onun için buraya girmedim. Çünkü bu sefer taşlarını da değiştirmem lazım. Tabii şimdi maliyetli. Evet, en iyi ekipmanı bu. Ama şurada göstereceğiz. Bak, en iyi ekipmanı bu. Buna da mixte değil. 8-4-8 yapacağız. Dur şimdi niye? Evet düzelttim. Herhalde ekran git gel yapacak. Tamam. Düzelttim. En iyisi bu. Şuna baktığımızda mesela 8-4-8 dediğimizde bu sefer işte süvarinin daha iyi olması lazım mesela. Piyade ile süvarinin daha iyi olması lazım. Şurada mesela normalde süvari olması lazım. Kafalık tam oturmuş bir kafalık. No, bu doğru. Burada ya burada da şey şöyle hani mecburen bunu kullanıyormuş gibi oluyoruz ama burada
Geri geldiğinde şu da kullanılabilir. Ama tabi burada bir tane de mesela piyadeye taş çevirirse öyle de kullanılabilir. Şimdi mesela ben bunu burada görüyorum da bunu ekipmanlarda sanki şu şekilde görmedik Mix'te. Bunda niye şampiyon taşı var? Bak bunu bu şekilde kullanabilirsin. 8-4-8'de. Ama tabii hani görüntü anlamına, şampiyon desenleri anlamına millet bu şekilde kullanmayı tabii ki tercih ediyor. Ordu saldırı değeri yok. Max değerini tabii ki var. Şöyle karşılaştırdığında diğerinde de var çünkü. Max değeri %20 azalıyor diğerine oranla. Bunun artışları ne var mesela? Şunda buna piyade taksan şuna artı 20 verir. 60 yapar. Buna da ne kalır? İkisi de 60-60 olur. Yani e, deneyerek bakarsın. Krallıktan çağrı yapılıyor. Evet, koş bir bak ne diyorlar sana. Buradayız şu anlık. Dediğim gibi yine deneme yapabilirsin. Bunu da kullanabilirsin, bunu da kullanabilirsin. Ama normalde ekipmana uyan şu anlık bu gibi görünüyor. Ama şöyle buna da süvari taşı takılmış. Nedir ki bu ekipmanda iş yapsın diye süvari taşı takılmış. Bir de şöyle şu bu hangisiydi ya? Menzil miydi? Evet mesela onda da menzil takılmış da bunda zaten şey yapmaz. Yani dediğim gibi ekipmana uydurmak anlamına yapmışlar. Ama bazen bir denemesini yap. Mesela diyelim ki 8-4-8 savaşıyorsun. Karşıdaki adamla milim boşluğun oluyor. İşte alamıyorsun. O zaman hani aynı bu şekilde vur ama ekipman değişikliğine git mesela. Bunun yıldızlaması kaçtı? 4. 4. Bak mesela şunu da yapabilirsin. Diyelim ki 8-4-8'de biraz da şey bahsedeyim işte nasıl vurman gerektiğini. Diyelim ki 8-4-8'de bu şekilde vuruyorsun. Şu mesela gönüllülük açısından. Hani şu 8-4-8'e ayak uydursun gibisine. Diyelim ki eklenmiş. Burada süvari vuracaksın. Diyelim ki süvari saldırını arttırman lazım. Olsun dene. Hani 4 yıldızlı olsa dahi dene. Süvari saldırı değerini arttırır. Onun hepsini de zaten tek tipe yapmış gibisin. Saldırı değerini arttırır. Şöyle yaparsın mesela. Şunu. Ha, bu şekilde. Vururken mesela. Ama tabii ki savaş anında kendini değiştirmen lazım. Çünkü buraya sığmıyor. Şimdi ayakkabıda geldiğimizde ayakkabıya evet ikisini baz aldığında tek tipten daha iyi. Onun için taşlara fazla dokunmayacağız. Şurada piyade var. Onu da dokunmayalım. Şu normal. Dediğim gibi buna ayak uydurmak için bu şekilde. Şunlar kupa olsaydı mesela şu iyi demezdim. Sadece kupası olsaydı ve şurada da örnek süvariyi kullanmaz. Okçu kullanır. Diğer formu iyi seçer ona yüklenirdik. Ama dediğim gibi kimin şurada şampiyonu varsa onlarınki arkadaşlar bir tık daha iyi. Hiç olmasa seçenekleri bol. Şurada şampiyon. Şuna de şampiyon takmış. Şurada ordu saldırı taşları var. Tamam bu da tamam. Şimdi bu ordu saldırı taşını taktığında bu ne anlama geliyor?
3 tane diyelim ki okçu var, süvari var, piyade var. Hepsine 10 saldırı veriyor arkadaşlar. Bunun için burada durabilir. O şekilde dediğim gibi taş durabilir. Şimdi burada mesela taşın değeri ne? Diyelim ki iki tip var ki burada 8-4-8'de yine 3 tip olacak. Hani menzillisi az olsa dahi olacak. Yine hepsinde saldırı değeri var yani. Üçüne de 10 saldırı eklemiş oluyor. Bu normal, doğru. Ama dediğim gibi yapılacak şeyler var ama yapmasını istemediğimiz şeyler var. Bu şekilde takılmaya devam etsin. Zarara uğramaması için. Evet 6-5 yaptık. Buna artık bir sonrakini buna yapacağız. Bunu ekledik. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Bu ne? 15-5 demiş. Tamam şimdi ben buna girmeden önce madem şu göğüslüğü gördüm. Muhammed bu arada sağ olasın, teşekkürler. Yine bir katkıda bulunmuş. Şimdi bak şunu da gördüm. Hemen geri döndüm. Çünkü şunda değindik. Pardon bunda da değindik aslında da. Bak şöyle. E, Şunda değinirken dedim ya hızlı hızlı hemen bunu değiştirdik mesela. Duvarı daha iyi vursun diye. Diyelim ki dedik. Burada da 8-8-4'te mesela yine aynı şekilde e, mesela piyadeyi fazla aldın. Yerleri eşit ya da piyade bu şekilde olsa bile diyelim ki piyade formda vuracaksın. Ayarlama yapabilirsin şöyle ama elle. Hani elle yapmaya biraz mecbursun. Ya da şuradan bile katkı alabilirsin. Çünkü tek tip piyadeye ayarlamışsın. Bu şekilde bile yaparsın. Bunun saldırı değeri illaki ötekinden daha iyidir. Şundan. Ne taktık da biz böyle çıktı ya? Bir dakika biz. Ha tamam doğru çıkmış. Evet bununki düşük çıkıyor. Bak piyadesi mesela 50 artıya girdi hemen öteki tarafta. Bu şekilde elle yapabilirsin. Bunda yine CP veriyor. CP veriyor ama çok ahım şahım ya piyadesi şey olsun gibisine düşünüyorsam yine aynı şekilde kullanabilirsin. Mesela 14 şurasına 14'lü vuran var. Şuna 14. Mesela mix içtiması gibi gider gibi yapıyorlar ya. O zaman da daha fazla arttırabilirsin. Şunu bile takabilirsin yani. Yani bildiğin tek tip e, piyade şeklinde vurarcasına ufaktan ötekilerden de katmış oluyorsun. 8-8-4'te mesela okçu forum da kullanacaksın illaki. Çünkü çoğu kişi kullanıyor. Bak piyade kare ile okçu kare çarpıştığı zaman diyorsun ki piyade alacak diyorsun. Ama okçu kare alıyor. Çünkü ters form X'te çoğunlukla yiyor. Çoğunlukla yiyor. Başta mesela şeydi. Ya işte piyade vuruyorum okçuya. Piyade alması lazım diyorsun ama mixte o şekilde olmuyor. Piyadede mesela alabilmen için senin piyade asker sayın fazla olması lazım. Kafa kafaya vuruştuğunda okçu seni büyük olasılıkla yiyor. Adamla ekipmanların eşitse saldırı değerleri falan. Ama öteki türlü dediğim gibi piyade askerini arttırman lazım. Burada
elle değiştirebilirsin bazı şeyleri. İşte nedir ki piyade okçun fazla olsun. Tamam mı? Şunu da söyledim zaten. Kupa zaten buralara uyuyor. Ekipmana. Piyade fazlalığıyla vurmak istediğin zaman piyadeyi fazla alırsın. Sonrasında 15-5 ayarlamışlardı mesela. Onu kaldıracağız. Onun yerine piyadeyi arttırdın. Mesela 15-5 iste yine sen. Ama ekipman mesela ekipmanın normalken sen buradan kendi kendine katkını yapacaksın. Şunun ikisini. Gerekirse buna. Gerekirse buna da yaparsın. Şimdi şu 15-5'e gelelim. Bu 15-5'te şimdi anlamadığım kısım şurası. Bak adam önceden kaleyle zaten uğraşılmış ama yapılacak herhalde yer bulunamamış. Nedenini de şimdi size söyleyeceğim. Bak şurada aksesuarlı yere geldik. Bak şu. E, sanki bundan bir tane daha vardı. Ha bak 3 tane var. Bak örnek koymuşlar görüyorsunuz mu? Süvari okçu, süvari okçu. Bu adam normalde işte piyade ve formuna herhalde eskiden ayarlanmış bu kale. Ama sonradan bunun formu değiştirilmiş. Düzen değiştirilmiş. Bunlar çıkarılmış. Şimdiki mixlerin hiçbirinde görmedik. Tabii ki yetmiyor. Düşman değiştirmede tabii ki yetmiyor. Ama 15-5 yerine biz burada ne diyebiliriz? 4-8-8 diyelim mesela. Ötekine ayak uydurarak söyledim arkadaşlar. Normalde 0-5-5 de deniyor buna. Ya da başka şeyler de denebiliyor. Biliyorum çoğunuz açısından şöyle olabiliyor. Ya çok kafa karıştırıcı bir şeyler. Kim çıkarttı zaten bunu ben de bilmiyorum. Şimdi onun için 4-8-8 yaptım. Ama burada zaten biz 4 almayacağız. Yani burada 4'ü fazla almayacaksınız. Çok az bir asker ihtiyacı olacak. Burada bunu değiştireceğiz. Şimdi bak, burada. Bak biri yapmış diyorum ya. Biri buna dokunuş yapmış. Şuna bile ellemiş sanki. Önceki herhalde sahipleri bir ellemede bulunmuş. Bak bu yapılabilir. Şu da kullanılabilir. Ama bu iki tipi de etkiliyor. Şu da durabilir yani. Kafalık durabilir. Bak, kafalık durabilir dedim ama bak bunu da yapmışlar. Ama iki level olarak görünüyor. Bari. Ama biz yine de koyalım. Biri çıkarmış. Bak şunu yapmış ve biri çıkarmış. Şimdi ben bunu yapıyorum da Muhammed sen şimdi bunlar yükseltilmesi lazım der bunun içine girersen. En iyisi ben buna gireyim. Burada bak bu konulabilir. Okçu da konulabilir. Duvariye ekleyelim. Bir dakika bakayım bir. Tam tersi ona koymuş. Ya böyle de olabilir. Buna okçu taşı da şunun yerine okçu taşı takılıp ona da konulabilir ama tek tip piyade süvaride bu kullanılıyor. Buna yapabilirsin yani. Buna okçu mesela takarsan bu şekilde durur. Şimdi ekipmanın yıldızlamasından dolayı e, burası bu bir garip kalabilir. Burası doğru. Ne çıkarıyoruz biz diyebilirsin. Şimdi burada süvari okçu, menzil piyade, süvari piyade. Şu aslında
Evet, bu. Bak, menzil var. Ya normalde böyle. Burada da şu. Evet. Dediğim gibi önceden ayarlanmış. Demek ki hani bunun üstüne gidilmemek amaçlı bu ekipman kullanılmamış. Yani kullanılmaktan vazgeçilmiş. E, Ayarlandığı için bu şekilde yaptım. Ama burada işte şampiyon kullanılır mı? Tabii kullanılır. Ama hali hazırda şunu bıraktığı için ben bunları yerleştirdim. Yoksa ikisinin ortası bulunsun diye atıyorum şöyle bir karmaşıklık da yapılabilir. Diyelim ki şöyle olsun. Şuraya da en yüksek kupa gelsin. Ha, gibi gibi. Hani karmaşık görünebilir ama şunlarla mesela süvariyi aldık. Bununla da okçuyu aldık. Okçuyla süvariyi arttırdık gibi gibi. İşte baktığında ekipman bir şeye benzemiyor gibi görünebilir ama işte bunun 488 ekipmanı da böyle bir şey aslında. Bak, bunda süvari saldırısı düşüyor ama menzilli saldırısı yüksek. Evet, bunlar genel anlamda düşüyor. Bir dakika bakayım mı? Ee, Sadece menzilli artışı var. Bunların ikisinde de düşüş var. Savunmada artış var. Evet, bu şekilde kullanılabilir. Bunda piyade var ama bunu okçu yapsak sanki daha iyi. Neredeydi o okçu olan? Evet. İşte işin içinden çıkarılmayacak bir ekipman. Çünkü gözümüze düzgün hitap etmiyor. Diğerlerinde yıldızlama vardı. Tamam mı? Şimdi burada gözümüze hitap etmiyor. Muhammed, gelmiyor yani gözümüze. Ama denenebilir. Ekipmanla deneyebilirsin yani. Bu ekipman zor zamanlarda, son anlarda mesela millet şey yapıyor. Tam üst kapanacak. Adam piyade V formunda bunu bir çakıyor. Alınmayacak adamdan şey alıyor. Üst alabiliyor. Bunu koyduğumda bakayım bir ne artısı var. Süvari artısı var. Bir de şunların artısı var. Çünkü bu kendisinde de CP var. Kendisinde de CP var. Bir de herhalde diğerinde yoktu. Bunda CP taktık. Ondan dolayı CP'si artmış. Şimdi Muhammed, fazla şey yapmadan, en ortası şu. Bunu bir iki bir deneme yap. Tamam mı? Bunu bir iki deneme yap. Okçu V formunda bunu vuracaksın. Menzilli saldırı değeri 40 düşüyor. Bunda. Ama ordu saldırı değeri ve CP değeri artıyor. Neyse, hadi gözüne kötü görünmesin diye şunları değiştiriyorum ya.
Zilli de fazla düşüyor. Neyse bu şekilde bir bak dene. Yapacak bir şey yok. Ama o da bir form yani. Normalde işte bizim milletimizin bilmesi gereken formlar bunlar. Ama tabii tutturulursa. Ya onu bunu bırak. Şimdi mesela ben sende gösterdim. Yine şu ikisi sende uyuyor. Şu ikisi büyük olasılıkla sende, pardon, şunla şu. Büyük olasılıkla sende uyuyor. Millette kupalar var sadece. Şampiyon yok. Hayır, piyade V'de vuracaksın. Şu 4-8-8'i piyade V'de vuracaksın. Onda 50k piyade koyacaksın. Bu ekipmanda 50k piyade koyacaksın. Diğerini okçu süvari alacaksın. Ama şöyle, milletten sen piyade isteme. Sen kendin 50k asker koy piyade. Geri kalanı örnek milletten isterken menzilli süvari iste. Ya da milletten isterken artık e, diyelim ki 055 yaz adamlara, okçuyla süvari göndersinler. Ha, burada yazılan gibi şey göndermesinler sana. Şu 4 göndermesinler. Sen sadece 50k koyacaksın. Geri kalan okçuyla süvari koyacak. Şimdi mesela sende yine dediğim gibi şampiyon var aksesuarda. Şunu yapıyorsun. Kupalarda olduğu için buna da giriyorsun. Millet şuna giremiyor. Bak şunu yapmak aslında bu da zor. Adam çünkü sağ tarafa ekipmana şampiyon yerleştiremediği için kupayla devam etmek zorunda kalıyor. Adam kupayı mesela bu sefer de şey yapıyor. Şu kupayı düşün. Adamın süvarisi 8-4-8'de fazla olması lazım. Adam buraya gidiyor. Diyelim ki bunda yok da buna da takılması lazım. Şampiyon CP. Adam buraya şey takıyor. Mesela 8-8-4'teki adam piyade, okçu, şampiyon taşı takıyor. Diğer adam süvariyi arttırmak için şampiyon taşını takmıyor. Okçu, piyade, süvari taşı takıyor. Hepsine bir bakıyorsun ki o şekilde yerleştiriyor. Bir tane eleman vardı bizim eskiden, bir düşman vardı. Bayağı gittiği krallıkları takip etmiştik. Bizim o zamanki kafamıza takılan bir düşmandı. Adamın ekipmanı o şekildeydi. Adam mesela bir ekipman belirlemişti. Ekipmanın hepsine takmıştı. Okçu, piyade, süvari. Okçu, piyade, süvari. Yani bu şekilde takmıştı. Şuraya da mesela şampiyonu kullansa bile piyadelerde, şeylerde, kupalarda okçu, piyade, süvari takmış. Üçünü de adamın oranlarına bakıyorsun. Adamın oranı eşit. Hepsinin eşit. Mesela 500 saldırı değeri vardıysa o zaman hepsinde 500 500 500 gibiydi. O şekilde ayarlamasını adam yapmıştı. Dediğim gibi taşla falan ayarlıyor. Ki taşla ayarlanmasa bile gidip adam hünerden ayarlayabiliyor. Burası da arkadaşlar düzeltiyor. Diyelim ki mesela senin okçun az olmasını istiyorsun ama ekipmanda çok kullanıyor. Buradan mesela hünerden okçuyu çıkardığında ya da azalttığında bir bakıyorsun ki ötekilere eşitleyebiliyorsun gibi gibi. Şimdi nereye gelelim? Şimdi bir duvarına bakalım senin. Duvarında ne var? Evet, sende 11k varmış 3 tane. Sende 11k varmış, hiç söylemiyor. Adamın kalesi 11k ya. Şimdi ee, 11k. Evet, tamam, bu şekilde dursun. Çünkü dediğim gibi en iyi ekipmanın 848 olduğu için bir tane okçu olması. Ve şurada okçuyu görüyorum mesela. Onu niye oraya ekleme yapmış?
Onu çıkaralım mesela. Okçu olmasın burada. Şunu koyalım. Ellerin %7'si demiş o da. %4'ü. Bu yine bir normal. 4'ü. 4. Bu da %7. Bu %10 demiş. Ötekindense bu dursun. Burada ne var diye bakıyoruz. Okçu, piyade, süvari. Evet, ikisinden de eklemiş. Tamam, bu şekilde kalsın. Şimdi nereye gidiyoruz? Buraya bir girelim. Burası da bizi bir uğraştıracak. Bak adamlar ne yazmış böyle ya? Buraya bak. 7, 5, 8, 9, 4, 7. Ne yapmışlar buraya? 0,8. Bak buraya yoğunlaşmışlar. Ekipman tarafında işte işlem yetmemiş. Tarafa işlem yetmemiş. Tamam. Büyük olasılıkla hani bilen birileri el atmış. 6, 5, 9'a gidelim. Şimdi biz mesela bunu yaptık ama şunları yaptık ya. Şunu 6, 5, 9'da kullanabilirsin. İki tarafta şimdi aklıma geldi. 6, 5, 9'da bu kullanılır. Unutma. Menzil karede de kullanırsın. Süvari karede de kullanırsın. Piyade karede de kullanabilirsin ama büyük olasılıkla okçu ya da süvari kare olarak kullan. Adam mesela diyelim ki adam senden güçsüz ya da orta boy menzil kare vurdun. Adam menzil kare tutuyor. Diyelim ki adamı alamadın. Süvari kareyle vur. E, Zaten senin ekipmanın dediğim gibi 8-4-8 sağlam olduğu için süvari kare iş yapacak. Şöyle girelim. 6-5-9. Hadi bakalım ne yapmış. 6-5-9. Şimdi iki okçu koymuş, iki piyade koymuş, bir süvari koymuş. Evet, burada şunu değiştirelim. Tek tük değişiklikler yapacağız demek ki. Piyade bırakmış, okçu bırakmış. Buradan piyadeyi çıkarıyorum ya. Piyadeyi çıkardım. Duvarı ekleyelim. Evet. Bu formda büyük çoğunluğu okçu kare, süvari kare kullan. Ondan dolayı süvariyi ekledim. Tek tip piyade eklemesi yapmış. Bak bunun piyade eklemesi de şey. İşte senin askerine değmesin. İçerideyken asker sayısı bu sefer az görünmesin. Gibi gibi işte düşünce. Buraya ne eklemesi yapmış? Bak buraya mesela süvari eklemesi yapmış.
Süvari. Evet, bunlar da eklemiş. Bunu 200 arttırır demiş. Böyle çevirelim. Bir dakika okçu çevireceğiz ama ekipmanında halde bundan takmam lazım ama takalım, bu şekilde olsun. Ya da şöyle de durabilir. Şimdi okçu da girersen bu sefer yoldaş anlamına düşük kalacak. Adam süvariyi ayarlamış. Tekrar bakayım. Evet. 8-5-7 mi? Ya gıdım gıdım bu sefer ayarlamasını yapmış. Bak 0-5-5'e girelim. Bu bizim daha yeni yaptığımız. Ne yapmış? Evet, bunu bir garip ayarlamış. Şunun 50'sini alma. Ha, gerek yok. Şuna 50K yaz mesela. Ha, bu kadar piyade yeter. Tamam. Buna ne bırakmış? Duvarı piyade. Duvarı okçu. Bir tek şu uyuyor. Duvarı okçu. Şimdi bunu mesela niye bırakmamış? Bunda da mesela menzilli işe yarıyor. Ama gidip de 50K'nın yanında bu ölürse bu sefer kahramandan düşüyorsun. Ne ekleme yapmış? Neredeydi okçular? Burada bir tane özelliği bunun yok normalde. Birebir de kullanmış. Şunu takmış, şunu takmış. Şu geldi bizim başımıza. Aleykümselam Abdülkadir. Hoş geldin. Neyse, o kalsın o zaman. Şimdi süvaride başka var mı? Aynı mantığa geliyor. Yani şunun yerine bu da kullanılabilir. Ya da tek tipler olarak da şeyler kullanılabilir. Bu şekilde kalsın o zaman. Bakıyorum. Piyade tamam. Ha, dur, şuna bakmadık. Bak süvariyi nasıl yerleştirmiş. Evet. Okçudan da bir tane koymuş. Evet, diğeri kalsın. Bundayken kalsın bakalım. Grifon.
9, 6, 5. Bu kadar uğraşamayız Muhammed. Şu 8, 5, 7. 9, 6, 5. Bunlar bak bu sefer piyade, okçu var demiş. Bak 2,08 demiş mesela. Bunun mantığı süvari almak zaten. Burada süvariyi çok alıyorsun. Ee, Süvari kare vuruyorsun. Mantığı normalde o. Eskiden daha çok işliyordu ama son zamanlarda sanki çok fazla işlemiyor gibi. Milletin saldırı değerleri çok arttı. Bazı kaptanlar vardı. Tek tip mesela bu şekilde vuruyordu. Normalde tek tip artık alınmıyor. 2,08'de adam giriyordu. Süvari kare şeklinde. Süvari V şeklinde pardon. Adam alıyordu. Ne yapmış burada? Süvariyi arttırmış. Zaten süvari takmış. Buraya da süvari takmış. Adam görünüşte 2,08. Süvari istiyorsun. Zaten bu şekilde vuruyorsun. Hisar'a vururken süvari V vuruyorsun. Şimdi bunları gördük de sıfır buna da baktık. Herhalde şuna yapmış. Bak bunun zaten kendisi şeyini de yapmış. 992 442. Yani 884 daha önce yaptığımız gibi. Buna yapmış. Burada ne yapmış? Piyade, okçu, süvari, piyade, okçu. Burada ne yapmış? Piyade, okçu ikisini yerleştirmiş. Bir de şunu kullanmış. Bu niye bu kadar buna kafayı takmış? Eskiden önemliydi aslında da. Sonradan şunlar çıkınca millet şu paralı yoldaşların yanına şunları ekleyip geçti son zamanlarda. Bir dakika. Piyade, okçu, bir tane ondan, bir tane de bundan bırakmış. Olabilir. Dediğim gibi paralı şunlardan da ekleme yapılabilir. Ama burada şunu kullanmamış bu sefer. 992'de ya da 4-4-4-2'de ya da 8-8-4'te atıyorum okçu kullanacaksan ya da piyade kullanacaksan buraya şey lazım. Şunlardan lazım. Şu piyadesi için de bu lazım mesela. İşte orada bunu düşünmemiş. Bu kalsın. Şimdi 3 tanesi ayarlı. Muhammed şurada bir. Bu bizim 8-8-4. Bakayım daha fazla yazılıyor mu? Daha fazla yazılmıyor. O zaman öyle yapayım. Şimdi bunu yaptık. Senin kullanacağın şu bir, şu iki, şu üç. Diğerleri senin aklını karıştırır. Bir internet kit gel yaptı ya. Diğerleri aklını karıştırır. Ee, Mesela 965 demiş. Tamam mı? Ya da dışarıdan şöyle diyeyim. Diyorum şöyle bir de.
Evet, yok, değiştirmeye gerek yok. 992'de falan mesela e, piyade ağırlıklı vurmak istediğinde ek kahramanlar falan değiştir diyecektim de 11K'lar zaten burada pozisyona hiç girmeye gerek yok. Hepsini 11K birleştirip geçmişler. Ama güzel kale. Bu söyleyebilirim. E, direkt öte piyade bunun süvari olduğu için orada. Evet, burada böyle kullanabilirsin. Okçuya bakalım. Evet, bu şekilde olursa şunların ikisi savaşa giremez. Lider bu olduğu için şu değişmesi lazım. Bu şekilde kalsın. Dediğim gibi şimdi ikisi olursa ikisi bu sefer savaştan düşecek. En iyisi okçuda bu şekilde olması. Çünkü lider bu. Mesela lider şu olsa e, buna nazaran daha mantıklı. Burada. Tabi buna göre öyle. Bu sefer diğerinde de mesela süvariye denk gelecek. Bu sefer bu işi yapmayacak. Bu da süvari. Süvariye burada niye piyade ekleme yapmış? Süvariye piyade lider koymuş. İşte burada bunun yerine 11K'ya eklersin. İşte, işte buna nazaran bu daha iyi yani çünkü bu 60 saldırı veriyor, öteki 30 veriyor. Bunda süvari evet, eklemeleri yapmış. İçtimaya göre lider değişim çok fark ettirir mi? İçtimaya göre lider değişim çok fark ettirir mi? Evet, ettirir. Şöyle ettirir. Şimdi Muhammed şunu söyleyeyim. Ee, mesela diyelim ki krallık emeklerinden falan ya da paket anlamına bir şeyler alıyorlar ya orada şunu diyorum ben. Denizlerin şarkıcısını ilk olarak alın. Çünkü diğerlerini aldığınızda diyelim ki savaşa gönderdiniz ve ötekilerden 11K'lar üzerinden soruyorsun.
Ettirir, yine ettirir. Ya şimdi bir iki değişiklik yaptık ama neredeydi orası ya? Mesela şuraya girelim. Şimdi savaşla ilgisi olmayanı koyduğun zaman tabii ki etkiliyor. Aleykümselam. Reis hoş geldin. Şimdi arkadaşlar kalesine baktık. Kalesi güzel. 11K. 3 11K'sı var. Ekipmanı şu şekilde. Ekipman da çok iyi. Ordu saldırı taşları var. Şu baron taşı var. Şurada tigreleri, altın gibi gibi ekipmanı güzel. Ahmet kaleni deneyeceksin. Bu saatten sonra daha iyi dene. Kendinden baktın ki güçlü adam. Bunun kutsalı kaçtı? Muhammed kutsalını bir yazsana. Şimdi ben listeye girersem sizin tüm loncayı göstereceğim. Onun için kutsaması kaçtı bunun? Evet bak orada bir çuvalladık. Kaleye göre kutsaması şey değil yani normal pozisyonda değil. Onu söyleyebilirim. Kare güzel. Tabi ona da dikkat etmen lazım. Evet ona da dikkat et. Bak şu ekipmanına dikkat et. Eserlerine aynı şekilde yoğunlaş. Kalen süper. Kale yıldız sayısı kaçtı bunun? Kale yıldızın. Evet 194. Şöyle bir 6 yıldız falan filan da bir yerden bul. Bir 200 yap onu. Hiç olmazsa dışarıdan şey görünsün. Biraz çekingen davransınlar. Lider görünümünü falan görünce illaki millet bir geri planda duruyor. Bunda ne var? 13, 7, 13, 3, 5. Zaten bunlara gerek yok. Bir tane almışsın. Ben baktım yine yarım yamalak bir şeyler var mı diye. Buna dışarıdan girelim. İyi geldi sana hadi yıldız. Bunu arttırırsın. Takas falan gelirse o şekilde bas. Orduya girelim. Evet bir tane de ordum var. Ordu yıldızlaması da yapabiliyorsun. Şimdi e, lan sizin lonca yok ortada. Ha geldi. Ha testereyi ben nereden hatırlıyorum ya? Geçen yayına gelmişti herhalde bu testere. Bak, bizim loncaya gelmişti. Hatırladım.
Evet arkadaşlar, bugün TC loncasına şöyle dışarıdan bir de bakalım yani neyi var neyi yok. Nasıl alımları var. Eleman ihtiyaçları var. Bu şekilde siz de görün. Üst hisar sahipleri böyle boşlukları var. Öyle ortada kalmış lonca arayan falan varsa Muhammed'den yardım isteyebilir. Yardımcı olur loncalarını almak için. Bu şekilde kendi başlarına takılıyorlar. Muhammed, var mı sormak istediğin bir şey? Bu şekilde kaleyi zaten göstermiş olduk. Sonrasında sen yine başa alıp bakarsın. Yine seyreder. Wolf Spender misin? O ne demek ya? Adam şey, organ mafyası. Yeni kahramanlar vardı. Hangisini gold yapayım diyor. Ha, sen şeyleri diyorsun. Onların çoğu zaten şey veriyor. Ordu saldırı ordu saldırı demişim. Direktmen saldırı değerini arttırıyor. Savaşa götürmene gerek yok mu? Evet, piyade arttırıyor. Artı 10. Ne bakalım. Süvari artı 10. Evet, üçü de artı 10 arttırıyor. Şimdi Muhammed, bunlardan hangisini yaparsan yap aynı. Üçü de artı 10 saldırı arttırıyor. Paketlerde var şu an çantada. Tamam, bakayım çantana. Yahu he he. Tüm elemanlar fena ya. Yahu he he nedir? Yıldız gözlüm. Rhapsody. Galaxy. Chaos Türk. Rollo King. Testere. Selo. Teo. Dakan. Karakan. Bacali. Cortecina. Gasolina. Evet, sandıklara da geçelim. Bakalım sandıkta ne var. Hepsini açmış herhalde. Birer tane lider görünümü. Bunlar sana yeter. Galiba burayı diyorsun. Evet, burayı diyorsun. Ee, bunları şey yap. Muhammed. Elinde olmayanlardan al. Onları bir hepsini al ki şey yap. Atıyorum mesela kahraman sayısıyla ilgili bir şey var ya. Belki artı 2 saldırı değerine falan filan ulaşır. Şurada kahramanlar falan vardı herhalde. Neredeydi o? Bakayım mı? Nerede orası ya? Ha, orasıydı da. Burası mıydı? Kaynak toplamaya gelmiş.
kahramanlarda bakayım mı ne vardı sende? Yeni kahramanlardan var mı sende altın olan? Bakalım. Ha bu varmış. Sam var. Magmorit var. Bilgesi. Hiç almadığın var mı orada? Hiç almadığın varsa onlardan bir al. Bunun üçünü gördüm. Bunun bilgisi de full. Savaş kadının dalga gücü. Onlardan şey hiç daha almadığın varsa ondan al mesela bir. Onlardan bir tane al. Onun haricinde zaten burada kahramanlardan da istediğini yükselt yani. Üçü de aynı. Yani farklı saldırı değerlere sahipler ama aynılar. Ha, bu mesela almışsın ama büyük olasılıkla bunlar sende vardır. Bunun için bu pek işe yaramayacak herhalde. Yani bunların üçü de zaten aynı değere sahip. Otomatikmen artı 10 saldırı değeri verecek bunları yaparsan. Buğra sen neredesin ya Buğra? Evet. Başka bakacağımız bir şey var mı? Yaptın mı Transformers'ları? Hadi girmişken bakalım. Evet şunu tamamlamış. Ona 10, 20'ye 20 bunu tamamlamış. Bunları hepsini alamamış. Belki uzak gelmiştir. Belki yapmamıştır. 118 şu anlık iyi biriktirmiş. Evet fırın geliştirmede ise bunu 3'e çıkarmış. 2 yapmış. Bu elemana bakalım ha. Bakalım. Evet ara ara yaşanıyor ya. 1015'te. Otuz dört. Muhammed şöyle bak kaptan kalesin. Dikkat et. Milleti patlatmamaya çalış. Çok güçlü karşına kaptan gelirse boş ver es geç. Başka kaptanlara ver. Ama savaştan geri durma. Örnek mesela kaptan gelir savaşır. Tamam mı? Hemen çekileceği zaman sen al süre sana işlesin. Hisarlarda falan geri planda durma. Bu şekilde yap. Bu eleman biz bildik bileli böyle. Buğra. Ben de diyorum kimi gösterecek. Ya şimdi bu bunu böyle yapmış da bu mantığı yok ki. Bununla hiçbir şey yapamaz yani bu kaleyle. Bir de 196 kutsama yapmış lan. Eve vefasız ya. Biz bunu bildik bileli böyle bu. Bu acaba bakayım bir daha kiline. Bir dakika. Evet biraz kill yapmış. Bu önceden herhalde 450 küsür emlerdeydi. Tuzak kale gibi mi ne takılıyordu. Ondan sonra bu şekilde kudreti arttırmış. Daha buna ne gelen kimse vurmaz, ne savaşa katılamaz. O şekilde takılıyor ya. Evet arkadaşlar ben yavaştan kaçar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? İşte başta mantıklıydı. Sonra mantıklı hareket ediyordu. Sonra
Artık herhalde sadece senin yaptığın gibi ya bu adam ne böyle ya diye baksınlar diye gibi yapıyor herhalde. Ama her zaman tabii ki adamın şansı var. Şimdi bir ton ona hız falan birikmiştir. İstese hemen mesela yapabilir. Yükseltebilir. Askerlerini falan filan ayarlar, yapar. Kaptan kaleye dönüşebilir yani. Evet Muhammed. Eyvallah sağ olasın. Sen de sağ ol. Adamlar parayı harcayacak yer arıyor. Evet. İstimada mix vuruş. Hisar'a mı? Hisar'a diyorsan 8-4-8 okçu kare, süvari kare vur gitsin. Aynı formları kullanabilirsin. Aynı formda vur. Atıyorum mesela dediğim gibi piyade formu da yaparsın. Piyade V'yi mesela kullanabilirsin. Piyade V aynı şekilde sen 50k piyadeyi koy. Aynı şekilde vur. İçtima Hisar içtiması gibi vurabilirsin adamlara. Nasıl Buğra? Şöyle video yapsan çok iyi olur demişsin de nasıl bir video? Neyle alakalı? Ben çok yaptım mesela. Ben çok yaptım mix olarak. Şöyle bir şey. Adam online'sa tek tip vurmayacaksın Muhammed. Mix vuracaksın. Çünkü adam kaçıp zaten senin hangi formda geleceğini bilir. Ya da mesela senin e, şöyle bir şey. Senin zaten mix'in daha kuvvetli 3-11K'nı kullanabiliyorsun. Ama tek tipte onun sayısı azalıyor. Ondan dolayı e, X ekipman olarak adam online'sa bu şekilde kullan. Adamdan şüpheleniyorum mesela. Çoğu kişi artık tuzağa yatıyor. Adamdan şüpheleniyorsun. Mix adama vur gitsin yani. Eğer ki vuracaksan. Onun harici zaten risk etmezsin. Eyvallah. Ben de yavaştan kaçar. Arkadaşlar birazdan gönderi olarak yarın etkinliklerini paylaşırım. Bugün böyle bir video girdi araya. Bu şekilde canlı yayın yapmış olduk. Oradan artık yarın gelenleri de kontrol edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Buğra gideceğim de bırakmıyorum. Buğra sen karanlık yuvayı al önce bir ya. Yazmışsın karanlık yuvayı alamıyoruz diye. 5-6-9'a gelen karşılığı soruyorsun. Ben kaçtım, hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar.